kendine sakla, felsefe yapma. Aklın varsa kendine sakla, felsefe yapma. Kimi doğru, kimi yanlış kafana takma. Merhaba, Gerçeğe Yolculuğun yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda neden felsefeyle uğraşmalıyız? Çok daha temel bir soruya gireceğiz. Çok daha temel bir soru üzerine kafa yoracağız. Neden felsefeyle uğraşmalıyız? Neden daha iyi düşünme yöntemleri bulmalıyız? Neden kendimizi, düşünce yapımızı, düşünce yöntemlerimizi geliştirmeliyiz? Bu sorunun cevabını arayacağız. Felsefe deyince ya da düşünmek deyince çoğunlukla şu düşünce aklımızda oluşuyor. Zaten düşünmüyor muyuz? Yani zaten düşünüyoruz, zaten görüyoruz, algılıyoruz, bunları belli bir şekilde yorumluyoruz. O zaman zaten biz de felsefe yapmayı ve düşünmeyi biliyoruz. Bu şekilde başlayınca aslında yanılmış oluyoruz. Çünkü felsefenin ve düşünmeyi geliştirmenin bir sınırı yok. Yani aslında evet, tabii ki de hepimiz temel düşünce kalıplarını, temel yargılarımız var, temel düşüncelerimiz var. Her şeye dair temel fikirlerimiz var aslında. Dünyanın gidişatına dair, insanlığa dair, kendimize dair temel fikirlerimiz var. Ama felsefeyi geliştirmeden, kendi düşünce yapımızı geliştirmeden, felsefi gelişkinliğimizi arttırmadan daha iyisine ulaşamıyoruz ve daha iyi düşünmeye ihtiyacımız var. Peki bunu böyle koyunca bu sefer de şu soru ortaya çıkıyor. Neden daha iyi düşünmeye ihtiyacım var? Kendimce karınca kararınca geçinip gidiyorum, yuvarlanıp gidiyorum. Neden daha iyi düşünmekle uğraşabileyim ki? Onun yerine başka şeylere vaktimi harcayabilirim, başka şeylere vakit ayırabilirim, daha önemli şeylere vakit ayırabilirim gibi bir bu sefer yanılgıya düşüyoruz. Yani zaten düşünüyoruz. Bu kadar düşünmek de bana yetiyor. O zaman niye daha fazla geliştireyim ki kendimi? İşte burada felsefe olmadan gelemeyeceğimiz bir nokta karşımıza çıkıyor. Felsefenin olmazsa olmaz olduğu bir nokta. Burada Sokrates'in temel argümanı var felsefede. Kendini bil, kendini bilmek. Yani öncelikle kendimizi bilmemiz gerekiyor ve kendimizi bilmemiz için, kendimizin ne olduğunu farkında olmamız için felsefe şart. Gündelik hayatta, gündelik koşuşturmacada kendimize dair, içimize dair bilgiye ulaşma imkanımız olmuyor. Sadece yüzeysel şeyleri düşünebiliyoruz. Yüzeysel şeylerin peşinde koşturabiliyoruz. Ama kendimizi bilmekse esas mesele, felsefeyle uğraşmamız şart oluyor. Düşünce yöntemlerimizi geliştirmek şart oluyor. Neden kendimizi bilmeliyiz biliyor musunuz? Çünkü bu evrendeki en özel yaratık biziz. Düşünce evrenin özüdür. Her şey düşünce temelinde vardır evrende ve düşünebilen yegane varlık olarak evrendeki en özel varlık insandır. Ve benliğimizdir. O düşünceye ulaşmamızı sağlayan şey benliğimizdir. O yüzden benliğimizi bilmek, kendimizi bilmek evrendeki en değerli şeydir. Üstelik süper bir kampanyamız var. Kendini bilene evrenin bilgisi bedava. Bunu daha doğru düzgün şöyle de ifade edebiliriz. Evren belli yasalara göre, doğal yasalara göre, belli bir düzene göre vardır, var olur, hareket eder. Belli bir düzene göre ilerler, gelişir, değişir. İşte bu düzenin bilgisi benliğimizin bilgisiyle birdir. Yani bizdeki o benliğimizdeki o kendimizi bilmekle ulaşabileceğimiz o bilgi aslında evrenin özünün de bilgisidir. O yüzden kendimizi bilmek sadece kişi olarak kendimi bilmek, bir şahıs olarak kendimi bilmek anlamına gelmiyor. Kendimi ve bütün evreni bilmek, bütün gerçekliği, o evrenin ve kendimin temelindeki o bütün gerçekliği bilmek anlamına geliyor. İşte böyle bakarsak zaten ben düşünebiliyorum, zaten her şeye dair de bir fikrim var, bu kadarı da bana yetiniyor, geçinip gidiyoruz işte. Ne kadar anlamsız olduğunu görmüş oluyoruz. Varlığımızın sebebi, yaşamımızın amacı, ulaşmak istediğimiz en yüksek ideal aslında o bilgimiz. Yani bilgiye ulaşmadan yaşamın da bir anlamı olmuyor. Hani
tabiri caizse hayvanlar da yaşayıp gidiyor. Ama hayvanlardan bizi ayıran şey o bilgimiz, evrenin ve kendimizin o özünü bilmekten oluşuyor. İnsan yapan şey bilmektir. Bu yüzden felsefeyi de bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden her zaman düşünce yöntemlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman tamam ben artık oldum demeyip her zaman kendimizi, düşüncemizi geliştirmeye çalışmamız gerekiyor ki en değerli şeye, bu evrendeki en değerli şeye ulaşabilelim. Peki nasıl bilebiliriz? Kendimizi, bilgimizi nasıl derinleştirebiliriz, geliştirebiliriz? Bunun ilk cevabını ben doğru soruları sormak olarak veriyorum. Yani doğru soruları sorma. Aslında tabii ki de düşünmek, yani düşünmeyle bilebiliriz. Düşünceyle daha ileri bilgiye, daha derin bilgiye ulaşabiliriz. Ama ne üzerine düşüneceğimiz, düşüncemizin konusu ve yönünü belirleyeceğimiz doğru sorularla işe başlamamız gerekiyor. Aslında bence bu videoda doğru sorularla işe başladık bile. Mesela neden felsefe dedik? Neden kendimizi bilmemiz gerekir dedik? Şimdi de nasıl felsefeyi geliştirebiliriz? Kendi düşüncemizi nasıl geliştirebiliriz diyoruz. Yani doğru sorularla aslında işe başladığımız zaman biliyoruz. Bunun üzerine kafa yorup, bunun üzerine araştırıp, düşünüp, okuyup bilmek mümkün. Yani gündelik hayatın içinde pek çok sıradan soruyla da uğraşıyor kafamız. Pek çok sıradan düşünceyle de uğraşıyor kafamız. Pek çok düşünce oluşuyor. Bunların hepsini bir süzgeçten geçirmemiz gerekiyor ve doğru sorulara ulaşmamız gerekiyor ki doğru bilgiye ulaşabilelim, felsefemizi geliştirebilelim. Yanlış anlamayın. Az önce o silip attığımız sorular değersiz diye söylemiyorum. Tabii ki bunlar da gündelik hayatımızın bir parçası. Bunlara da kafa yoracağız. Ama eğer doğruya, gerçeğe ve bilgiye ve felsefeye ulaşmak istiyorsak, yani hayatta daha değerli şeylere ulaşmak istiyorsak doğru soruların peşinden de gitmemiz gerekiyor. Bunlara da zaman ayırmamız gerekiyor. Bu noktaya kadar ilerlediysek, yani neden düşüncemi geliştirmeliyim, neden felsefeye vakit ayırmalıyım konusunda olumlu bir yanıt verdiysek, şimdi artık daha ileri aşamalara geçmemiz gerekiyor. Yani nasıl daha düzgün düşünebilirim, nasıl daha gelişkin düşünebilirim, nasıl kendimi geliştirebilirim, düşüncemi geliştirebilirim, bilgimi geliştirebilirim sorusunun cevabını aramaya başlayabiliriz. Evet, Türkiye'de çok aşina olduğumuz bir tepki bu, değil mi? Felsefe yapma. Yani felsefeyi küçümseyen bir yaklaşım bu. Ama bunu hemen elimizin tersiyle itmeyelim. Bunun içinde bir gerçeklik payı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Hemen böyle aman bunlar cahil tepkileri deyip elimizin tersiyle itmeyelim. Bu tepkinin oluşmasının bir gerekçesi var. Çünkü toplumda bugüne kadar felsefe yapanlar, düşünenler, düşünürler gerçekten bu işi çok değersiz bir şekilde yaptılar, değersizleştirdiler. Böyle olunca da bu tepkiyi hak ettiler. Şimdi şöyle düşünelim. Bu toplumdaki düşünürler kimler? Mesela bilgiyi ve konuşmayı bir konuşma sanatı olarak gören, bir tür dilbazlık olarak gören ve felsefeyi kendi çıkarlarını savunmanın bir yolu olarak gören kişiler yok mu? Böyle sığ politikacılar yok mu? Böyle sığ akademisyenler, böyle sığ düşünürler yok mu? Kendi çıkarları, maddi çıkarları, basit kariyer çıkarları, kişisel egoları için sadece güzel konuşarak, karşıdaki etkileyerek felsefe yapan ve bu anlamda felsefeyi değersizleştiren, içini boşaltan, sırf bir gösteriye indirgeyen insanlar yok mu? Var. O zaman bunlara felsefe yapma lan tepkisi doğru bir tepki mi? Evet. Peki bir de şöyle düşünün. Felsefe deyince sadece güzel resim koyup yanına da altına da güzel bir cümle yazıp felsefe yapan pek çok kanal, pek çok grup, pek çok insan yok mu? Sanki o cümle kendi başına bir anlamı varmış gibi, o bütünsel düşünce yapısının içinde oturması gerekmiyor da çok fazla çaba harcamadan o sözün anlamına ulaşabilecekmişsin gibi. Sanki sadece o sözü beğenince felsefe yapmış oluyormuşsun gibi davranan kişiler, akımlar yok mu? Var. O zaman bunlar da felsefe yapma lan sözünü hak eden taraftadır diyebiliriz.
Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. İstedim vermediler, sen şoförsün dediler. tamam. Emeğimiz bilek zoru, Allah'ım sen bizi Bir dakika. koru. Aşk bir sudur, iç iç kudur. Aşkı çekene Ulan. derdi bilene sor. Ulan. Aşk çekenin yol gidenin. Kabahat sende değil, Ulan. seni sevende. Naber? Bunun dışında ne var? Bunun dışında da felsefeyi kendin düşünmeden, kendin çok fazla bir düşünce üretmeden, sorgulamadan sadece akademik bir müfredat çerçevesinde felsefe tarihi okumakla, felsefecileri, bundan önceki felsefeciler hakkında sadece okuyarak felsefe yapan akademik bir alışkanlık da yok mu? Var. Bunlar da felsefeyi değersizleştiriyorlar. Çünkü felsefeyi yine bir ezberci kalıplara, insanın kendisinin düşüncesini ve yaratıcılığını gerektirmeyen kalıplara sokuyorlar ve felsefeyi akademinin, özellikle felsefeyi anlayış şekli bu. Felsefeyi yine değersizleştiriyorlar. Bu tip akademisyenlere, bu tip öğretmenlere felsefe yapma lan deyince bunlar hak etmiyor mu? Evet, hak ediyorlar. Peki felsefe nasıl yapılmalı? İnsan nasıl düşünmeli? İnsan düşüncesini nasıl geliştirmeli? Burada önemli olan nokta şu. Yine çok sık tekrarlanan bir yanılgı, felsefeyi bir sözlük çalışması gibi algılayıp sadece bir şeyleri tanımlamak, bir kelimenin tanımını vermekle felsefe yapmak da yine sığ, yine donuk bir yöntemdir. Çünkü insanın düşüncesinin dinamikliğini, gelişkinliğini, geliştirilmesini içermez. Tanımlar her zaman değişir. Tanımlar kendi başlarına bir kalıcılığa sahip değildirler. Ama felsefe kalıcının, ölümsüzün peşinde koşmalıdır. Bu yüzden tanımdan ziyade kavramları bizim açıklamamız ve kavramların birbirleriyle ilişkilerini bulmamız, bunları anlamamız lazım. Bir şeyleri tanımlamaya çalışmanın beyhude bir çaba olduğunu görüp kavram ilişkilerini ve kavramların anlamlarını düşünerek ulaşmaya çalışmamız lazım. Bunun için de felsefi bir şemaya, bilimsel bir şemaya ihtiyacımız var. Bu şemada kavramların birbirleriyle mantıksal, felsefi yöntemimizi kullanarak ilişkilerini bulmamız gerekiyor. Bu şema aşağıda linkini verdiğim bizim kanalımızda oluşturmaya çalıştığımız bir mutlak şema var. Bundan önceki pek çok felsefeci de kendi bilimsel bütünlerini, kendi bilimsel şemalarını oluşturmaya çalıştılar. Biz de bu yönde bir uğraşımız var. Lütfen aşağıdaki linkten kanalımızdaki şemanın ne olduğunu ve burada kavramların nasıl geliştiğini, nasıl ilişkilendiğini araştırın, anlamaya çalışın. Bundan sonraki videoda da felsefeye nasıl başlamalıyız, nereden başlamalıyız, felsefede neler okumalıyız, nasıl okumalıyız, bu soruların peşine düşeceğiz. Bu soruları anlamaya çalışacağız. O videoya kadar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.